Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tadına doyamayacağınız çok lezzetli bir çörek tarifi vereceğim. Lütfen videonun sesini açar mısınız? Gerçekten çıtır çıtır, çok lezzetli bir tereyağlı çörek, İzmir boyozu tarifi vereceğim. Tel tel ayrılıyor ve tarife başlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 3 su bardağı unu ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. 1 su bardağından biraz fazla su döküyorum. 210 mililitre. İlk önce kaşıkla karıştıracağım. Ve daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, kaşığı çıkarıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Eğer suyunu fazla kaçırırsanız çok az un ekleyebilirsiniz. Hamurunuz tam bu videoda gördüğünüz kıvamda olması gerekiyor. Ve şimdi hamuru bir 5 dakika kadar dinlendireceğim kendine gelmesi için. Hamurum 5 dakika dinlendi. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Ve bu şekilde hamuru birkaç kere katlıyorum. Hamur çok güzel oldu. Şimdi hamurumu bu şekilde uzattım. Hamuru tam olarak 6 eşit parçaya böleceğim. İlk olarak üzerine bu şekilde çizikler atıyorum. Ve daha sonra tam yerlerini belirleyip parçalara böldüm. Elimde bu şekilde yuvarlayıp bezelerimi hazırlıyorum. İkinci bezemi de tuttum. Ve bezelerimin hepsini hazırladım. Şimdi üzerini bir streç filmle kapatıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın ardından bezelerimi biraz sıvı yağla yağlayacağım ve avuç içi kadar açacağım. Bu arada Türkan Lina benden su istiyor. Ve bezelerimi yağladım. Bu şekilde avuç içi büyüklüğü kadar elimle açacağım. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bezelerimi bu şekilde açtım. Şimdi üzerine 100 gram tereyağını eşit bir şekilde paylaştıracağım 3 tanesine. Yağı çok olarak görmeyin. İnanın arasında kaybolup gidecek. Siz de buna şaşıracaksınız. Tereyağları koydum. İsteyenler margarin de kullanabilirler. Ve diğer katlarını koyup videodaki gibi kenarlarını iyice sıkıca yapıştırıyorum. Kenarını sıkıca kapattıktan sonra üzerine hafif bastırıyorum. İkinciyi de kapatıyorum. Parmaklarınızla iyice bastırın lütfen. Ve tamamen hepsini kapattım. Videoda gördüğünüz gibi hamurların üzerine elimle bu şekilde bastırdım. Ve üzerlerini streç filmle kapatıyorum. En az 40 dakika bekleyin lütfen. 40 dakikanın ardından şimdi hamurlarımı açmaya başlayacağım. Hamuru tezgaha aldım. İlk olarak elimle biraz büyütüyorum. Bu hafif büyütme işlemini merdane ile de yapabilirsiniz ama ben hiç gerek görmüyorum. Çünkü çok kolay büyüyen bir hamur. İyice bu
Bu şekilde kenarlardan narince çekerek hamurunuzu büyütebilirsiniz. Hatta şunu belirtmek istiyorum ki benim tezgahım bu hamura küçük bile geldi. Çünkü tezgahım biraz daha büyük olsa bu hamur biraz daha büyük açılabilirdi. O yüzden sizlere tavsiyem, daha büyük bir masanız varsa onun üzerinde de açmanızı tavsiye ederim. Ve şimdi bezemi tamamen açtım. Kenarlarından videodaki gibi zarf şeklinde katlıyorum. Bu aşamada videoyu dikkatli izleyin lütfen. Hamurun yırtılması falan hiç problem değil. O yüzden özellikle size videoda bunu gösterdim. İlk bezede eliniz alışmamış olabilir. O yüzden hamurunuz belki daha çok yırtılacaktır. Bu benim ilk açtığım hamur. İşte bu kadar. Şimdi bunu bir kenara aldım. Ve tezgahımı yine biraz sıvı yağ ile yağladıktan sonra sonuncu bezemi alıyorum. Şimdi sizlere sonuncu bezenin daha kolay açıldığını göstereceğim. Çünkü eliniz bir şekilde alışıyor ve son yaptığınızı daha güzel yapıyorsunuz. Yavaşça narince kenarlardan asılarak hamurunuzu büyütün. Ayrıca inanın bu tarifi yapması da çok zevkli. İnsan oklava ve merdane kullanmadan da incecik hamur açabiliyormuş demek ki. Kocaman açtım. Ve şimdi tekrar kenarlardan zarf şeklinde katlayacağım. Diğer kenarını da katladım. Zarf şeklinde katladıktan sonra bir ucundan videodaki gibi yuvarlıyorum. Bu da hazır. Ve İzmir boyozlarını hazırlamaya başladım. Elimle istediğim büyüklükte koparıp bu şekilde ortasına bastırıyorum. Yani şekil vermesi de çok kolay. Ortasından bastırmanız yeterli olacaktır. Tekrar gösteriyorum. Lütfen dikkatli izleyin. Videomu buraya kadar izleyenler bana ufak da olsa bir yorum yazarlarsa çok mutlu olurum. Boyozlarıma şeklini verdim. Boyozların hepsini bir tepsinin üzerine alacağım. Ve güzelce üzerini kapatabilirsiniz. Ben bir poşetin içine koymayı tercih ettim. Ve buzlukta 40 dakika beklettim. Ve yağlı kağıt serili tepsiye boyozlarımı dizeceğim. Boyozlarınızı bir gün önceden hazırlayıp buzdolabına koyarsanız ve ertesi sabah kalkıp pişirirseniz o şekilde de inanın çok güzel oluyor. Ve bütün boyozlarımı tepsiye koyup videoda gördüğünüz gibi hafifçe üzerlerine bastırdım. Şimdi boyozların üzerine biraz da susam atıyorum. Ve 200 derece önceden ısıttığım fırında ilk önce 15 dakika üzerleri kızarana kadar ve daha sonra dereceyi 180'e düşürüp bir 10 dakikada o şekilde pişirdim. Yani toplamda 20-25 dakika kadar pişirdim. Çok lezzetli görünüyorlar. Birazdan sizlere daha yakından da göstereceğim. Boyozlarım biraz soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. Gerçekten yapımı biraz uzun sürebilir ama inanın çok kolay ve lezzetli bir tarif. Her yeri gayet güzel pişmiş. Altı da üstü de çıtır çıtır tel tel ayrılıyor. Zaten videoda her şey görünüyor.
tel tel olmuş. Yanında da haşlanmış yumurtayla harika bir lezzet. Mutlaka yanında yumurtayla deneyin. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.